Bugünün bir nefis tarifi yumuşacık nemli keki ve lezzetli pastacı kremasıyla göz zevkinize de hitap edecek sevimli bir köstebek pasta. Haftada en az 4 yeni tarif yayınlamaktayız. Sizler de bu denenmiş garanti tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İşe önce pastacı kreması ile başlıyoruz. Bunun için orta boy bir tencereye önce sütü aktarıyoruz. Ardından da katı malzemeleri. Un ve nişasta. Katı malzemeleri eklerken bir yandan da çırpıyoruz ki topaklanma oluşmasın. Ben pastacı kremasında çoğunlukla sadece yumurta sarısı kullanıyorum. Bir adet de yumurta sarısı kullanacağız bu yüzden. Son olarak da şeker. Hepsini karıştırıp malzemelerin homojen bir şekilde dağıldığından emin olduktan sonra ocağı orta ateşte açıp kremayı karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadığında bu şekilde katılaşacaktır. Bu noktada ocaktan alıp içine vanilya ve tereyağı ekleyip yağ eriyene kadar karıştırıyoruz. Bir spatula yardımıyla tencerenin kenarlarında kalan kremayı toparlayıp üzerine bir poşetle örtüyoruz. Poşet kremayla temas edecek şekilde örtülmeli ki hava alıp üzeri kabuk bağlamasın. Krema dolapta soğurken biz de keki hazırlayabiliriz. İşe önce kalıbı hazırlamakla başlıyoruz. Bu tarifte 23 cm çapında kelepçeli bir kalıp kullanıyoruz. Kalıbın altına yağlı kağıt yerleştirip kenarlarını da katı yağ ile yağlıyoruz. Kek harcını hazırlarken kalıp da dolapta bekleyecek. Bu tarifte yumurtaların sarılarıyla beyazlarını ayırmadan çok güzel bir kek yapacağız. 4 adet oda sıcaklığında yumurtamız var. Hepsini derin bir kaseye kırıyoruz. Her zamanki gibi vanilyayı yumurtayla birlikte çırpıyoruz ki aroması daha ön plana çıksın. Şekeri de ekleyip hepsini mikserin yüksek ayarında yumurtaların rengi açılıp kıvamı biraz katılaşana kadar çırpıyoruz. Yumurtalar kıvam aldı. Artık sıvı yağ ekleyebiliriz. Sütü de ekleyince sıvı malzemeler tamam. Sıra katılarda. Un, kakao ve kabartma tozu. Hepsini eleyerek ekliyoruz. Ardından topaklanma kalmayacak şekilde kek harcını çırpıyoruz. Artık bu harcı kalıba aktarabiliriz. Kekimiz 170 derecede önceden ısıtılmış fırının alt üst ayarında yaklaşık 30 dakika kadar pişecek. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. O sırada kremaya da son eklemelerimizi yapabiliriz. Soğumuş kremaya bir paket toz şanti ve labne peyniri ekleyip mikserle uzun uzun çırpıyoruz. Bu kremanın katı kıvamlı bir pastacı kreması olması gerekiyor ki rahat şekil verilebilsin. Bu yüzden şanti kullandık. Ama çırpma aşamasında kıvamına göre ihtiyaç duyulursa 1-2 kaşık süt veya krema eklenebilir. Ben 2 kaşık süt ekledim mesela. Ama ekleme çok kontrollü yapılmalı. Cıvık olursa pastaya köstebek şeklini veremeyiz. Bakın dokusu, lezzeti, kıvamı ile nefis bir krema. Tüm pasta tariflerinizde kullanabilirsiniz. Rahat uygulayabilmek için ben bir sıkma torbasına aktarıyorum. Kek de pişti ve oda sıcaklığına geldi. Artık pastayı oluşturabiliriz. Oldukça yumuşak ve nemli bir kek. Keki bir bıçak yardımıyla kenardan 1-1,5 santim boşluk kalacak şekilde kesiyor ve orta kısmını boşaltıyoruz. Kaşık yardımıyla bir çukur oluşturuyoruz. Bu
çıkan kek parçalarını sonra kullanacağız. Açılan çukurun tabanının düz olması şekil açısından önemli. Fazlalık kısımları kazıyarak düzeltebilirsiniz. Bakın size kekin ne kadar yumuşak ve nemli olduğunu da göstereyim. Artık pastayı oluşturmaya başlayabiliriz. İç kısmını sütle çok az ıslatıyoruz. Şimdi oluşturduğumuz çukuru krema ve muzla dolduracağız. İlk olarak tabanına ince bir tabaka halinde kremadan sürüyoruz. Kremayı yaydıktan sonra üzerine bütün muzları hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek çukuru tamamen dolduruyoruz. Kalan boşluğa göre muzu gerekirse kesebilirsiniz. Ben çukuru 5 muz ile tamamen doldurabildim. Kullanılacak muz sayısı sizin kalıbınızın büyüklüğüne göre değişecektir tabii ki. Muzların üstünü krema ile bu şekilde tamamen kaplıyoruz. Arasına isteğe bağlı olarak çikolata parçaları da koyabilirsiniz. Çikolatanın üzerine tekrar kremadan sıkıyoruz. Kremanın hepsini kullandıktan sonra bir spatula yardımıyla kremaya kubbe şekli veriyoruz. Yüzeyini kaplayacağımız için çok pürüzsüz olmasına gerek yok. Başta ayırdığımız keki parçalamamız gerekiyor. Ben bu işlemi elle yaptım ama mutfak robotuyla yapmak çok daha pratik. Ben neden kullanmadım inanın hiçbir fikrim yok. Şimdi bu küçük kek parçalarıyla tüm yüzeyi kaplıyoruz. Hiç boşluk kalmasın. Ortadan çıkarttığımız kek parçaları fazla yetecektir zaten. Sonuç olarak ortaya böyle sevimli bir pasta çıkıyor. Bu pasta dolapta bir gece beklese çok iyi olur. Ya da sabah yapıp akşam servis edebilirsiniz. Yeteri kadar soğuyup donmadan düzgün bir dilim çıkartmanız pek mümkün olmayacaktır. Kesildiğinde içindeki muzlar da oldukça güzel görünüyor. Yumuşacık bir kek, lezzetli bir pastacı kreması ve muzun oluşturduğu nefis bir pasta. Hiçbir tarifimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup devamını gelmesini istediğiniz türde tarifleri de beğenebilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.